Tekrar merhaba. EEPROM ile ilgili bir örnek daha yapacağız demiştim. Şu an o örneğin videosundasınız. Şöyle bir projemi açayım tekrar. Önceki projemin temizlenmiş hali. Sadece birkaç şeyi bıraktım. Örneğimiz şöyle bir örnek olacak. Encoder örneği ile EEPROM örneğini birleştireceğiz aslında. Encoder değerini kaydeden EEPROM'a kaydeden bir uygulama yapacağız. Şu PB6 pininden encoder'ın üzerinde bir buton vardı. O butonu kullanacak şekilde bir giriş yaptım. Bu kayıt butonum olacak. Şurası normal encoder sinyalleri, A ve B sinyalleri. Kameramdan göstereyim. Encoder'ımın yani önceki uygulamadan bir farkı yok. Sadece butonu ekstradan bağladım. Onu da PB5000'ine bağladım. Butona üzerinden şöyle bastığımız zaman zaten değeri kaydediyor. Onu görmeye çalışacağız şimdi. Evet, örneğimiz böyle bir örnek olacak. Şimdi yazılımımıza gelelim. Yazılım nasıl yapacağız? Öncelikle ben şu makroları baştan bir tanımlayayım. Butonum var. Buton port olsun. GPIO B portuna bağlı. Şöyle. Buton pin diye de onun pinini tanımlayayım. Pini de GPIO pin 6 olacak. Tekrar kontrol ediyorum. Evet. Şimdi devam ediyoruz. İki tane de değişken tanımlayacağım. Global değişken. Bunlardan bir tanesi uint 8t 255'e kadar saydıracağım encoder'ı. Dolayısıyla uint 8t bizim için yeterli. Saved counter value. Encoder'ın değerini kaydederken bu değişkeni kaydedeceğimiz değişken bu olacak. 8 bitlik bir değişken. Okurken de bunu kullanacağız. Bir de o an encoder'ın değerini gösteren uint 16t diyeyim ona. Current counter value isimli bir değişkenim olsun. Bunu kullanacağım. Şimdi devam edelim konfigürasyonumuza. Şu prescaler, clock prescaler ayarımız dursun. Yine 16 MHz'de çalışıyoruz. Malum olduğu üzere. GPIO init işlemimizi yapalım önce. GPIO init fonksiyonunu çağırıyorum. Şuradan o başlık dosyasını da ekleyeyim de stm8s gpio.h buton pinini initialize ediyorum. Buton port, buton pin. Modu ne olacak? GPIO mod in pull up olacak. Butonda pull up öneminden bahsetmiştik. Yani boşta bırakmamanın gerekliliğinden. Pull up no interrupt olacak. Kesme kullanmayacağım. Bunu direkt polling modda kullanacağım. Dolayısıyla böyle bir initialize yapıyorum. Şimdi gelelim time base ayarlarımıza. Timer 1'i kullanıyoruz. Encoder için zaten onu kullanmak zorundayız. Onu da başlık dosyasına ekleyelim. Include stm 8s team1.h olacak. Time base init fonksiyonuyla sayaç ayarlarımızı bir yapalım öncelikle. Prescaler'ımız 1 olacak. O yüzden bunu encoder modundayken genelde zaten başka bir prescaler ayarlamamıştım. Hiçbir örneklerimde 1'e ayarladım. Team 1 counter mod up olacak. Artarak saysın.
Periyodu 255 olacak. Yani counter 255'te taşıyacak. 1 byte'lık bir sayı elde etmeye counter'ımı, encoder'ımı 1 byte'lık bir sayıyla temsil edeceğim. Ve kaydederken de öyle kaydedeceğim. Repetition counter'ımız da yok. Ona şu anda zaten bahsetmedik, pek de önemli değil. Tim 1 encoder interface config fonksiyonunu kullanarak encoder ayarlarını yapıyorum. Tim 1 encoder mod tek kanaldan saysın. Tek kanaldan saysın. Tim 1 IC polarity rising. Bunu aynen kopyalıyorum. Şu an çok önemli değil rising falling bizim için zaten. İkisinde de rising. Yükselen kenarlarda sayım yapsın. Ve her zaman yaptığım gibi tim 1 cmd enable fonksiyonuyla timer çevresel birimini aktif hale getiriyorum. Evet, şimdi buraya kadar tamamen başlangıç ayarları, initialization ayarları. Program bundan sonra şey yapsın. Şöyle ilerleyelim. Saved counter value diye bir değişken tanımlamıştık. Bu değişken EPROM'daki saklı değeri okusun ve bize göstersin. Flash, değil mi? Flash read, ilk başta çöp değer olacak tabii, bir değer kaydetmediğim için. Ama önemli değil. Read byte fonksiyonunu kullanıyorum. Hangi adreste? Yine EPROM'un ilk başlangıç konumuna kaydetsin. Flash data start, şöyle bir şeydi herhalde. Physical evet, physical address. Buradaki yani EPROM'un ilk konumu, ilk byte'ı oraya yazılmış değeri okuyorum. Şu anda çöp değer olacak. Veya işte önceden kaydedilmiş bir değer varsa o olacak. Bunu alsın. Peki. Şimdilik şeye devam edelim. Kayıt işlemini nasıl yapacağız? Kayıt işlemini nasıl yapacağız? Şu current counter value diye bir değişken tanımlamıştım. Bu sürekli counter sayaç değeriyle güncellensin. O anki sayaç değerini bir görelim. Sürekli. Evet. Şimdi burada da şöyle bir şey yapacağız. If diyeceğiz. If diyeceğiz. Butonumuz vardı hatırlarsanız. Onu sürekli kontrol edelim. GPIO read input pin buton port virgül buton pin. Eğer sürekli bunu kontrol ediyorum. Butona bastığım zaman toprağa çekiliyor arkadaşlar. Buton normalde pull-up'la bir konumunda buton pini. Butona bastığım zaman buton o pini toprağa çekiyor. Dolayısıyla bu read input pin fonksiyonunun geri dönüş değerinin reset olması butona basıldığı manasına geliyor. Eğer butona basıldıysa, burada butona basıldığı zamanki işlemleri yapacağım. Flash ne yapıyorum? Unlock. Flash işlemlerini yapacağım. Yani kayıt işlemlerini yapacağım. EPROM'a kaydedeceğiz. Flash unlock flash memtype data EPROM'a kayıt yapacağım için hemen şu while get flag status, sürekli o şeyi kontrol ediyorduk. Hatırlarsanız dul bitini EPROM için flash flag dul eşit reset olduğu sürece
Burada bloke durumda kalalım yine. Flash buraya geldiysek artık açılmış demektir. Program byte fonksiyonunu kullanıyorum. Erişime açılmış. Flash ben şöyle bir makro daha tanımlayacağım. Şu şeyin adresini define data ya da saved count'u saklayacaktık değil mi? Saved count addr isimli bir makro tanımlayın. Bu makro böyle daha rahat olacak. Şu anda şu değer olsun. Onu alayım. Yani ilk değer. Sonra değiştiririz falan. Böyle bir deneme yapmış oluruz. Saved count addr. EEPROM'daki adresini gösteriyor. Bunu böyle ortak bir yerde tanımlarsak daha mantıklı olacak kullanmamız. Evet, şurada read byte'da artık bunu okuyacak adres. Program byte fonksiyonu da yine bu adrese yazacak. Bu adrese yazacak. Hangi değişkeni yazacak? Tim1 get counter deyip counter değerini, sayaç değerini alabiliriz. O değeri kaydedecek. Evet. Tabii bu 16 bit bir değer döndürüyor ama 8 bite döndüreceğiz. Şu anda biz onu zaten periyodu 8 bitle sınırladığımız için, 255 ile sınırladığımız için 8 biti aşamayacak. Dolayısıyla bir sorun yok. Evet, şu şey işlemini yapalım. Wait for last operation. Flash diyeceğim. Wait for last operation. Flash memtype data. Bu değil eşitse neydi bu? Da hep geri dönüş değerini unutuyorum. Bir daha bakacağım. Successful operation değilse. Evet. Yine burada sonsuz döngü olsun şimdilik. Hata olsun, orada takılsın. Evet, sonra eğer bu işlem tamamlandıysa, successful operasyon olduysa kilidi tekrar aktif hale getirebilirim. Ve de şu değişkenimi güncelleyebilirim. Tekrar okuyarak güncelleyeyim hatta bunu. Flash, yani doğru saklanıp saklanmadığını da kontrol ederiz. Read byte saved counter adres gibi bir şey yaptım. Evet, buraya bir de delay fonksiyonu koyalım ki bu çok butona basınca işlem olmasın. Delay yani basınca biraz böyle zaman geçsin saklama işleminden sonra falan, sürekli saklamaya tekrar çalışmasın. Sonsuz döngü içerisinde çalıştığım için. Delay fonksiyonunu da yukarıda yeniden tanımlayayım ben. Basit delay fonksiyonumuz olsun. Şöyle yapalım. Delay uint
Evet, 16t count olacak. Yani basit bir bekleme fonksiyonu, yine hiçbir hassasiyeti olmayan. Evet, şöyle bir fonksiyonumuz olsun şimdilik. Şimdi böyle bir program yazdık. Bunu şeyden takip edelim. STM Studio'dan takip edelim. Tabii bir derleyelim de hataları bir görelim önce. Regulate all. Bir hata yok gibi görünüyor. Yükleyeyim bakalım. Çalışacak mı? Aslında EPROM'dan kontrol edebiliriz. Şu an EPROM'da EF değeri var. 0200. Şuradan ben şununla biraz oynayıp bakalım. Başka bir değer kaydedebilecek miyim? Evet, ediyor. Bunu şeyden göstersem daha iyi olacak tabii. STM Studio'dan göstereyim size. STM Studio'yu açayım. Şurada şöyle kamerada yanımızda olsun. Değişken şu programımızı hemen yeniden bulacağım tabii. Desktop Projects EPROM Flash. Evet. Executable dosyam. Current count, saved count, value değişkenleri. Bir tanesi saklanmış değeri gösteriyor. Sürekli EPROM'daki değeri gösteriyor. Saved counter value. Current counter value da sayacın, encoder'ın o anki değerini gösterecek zaten. Bunu tabii şöyle yapsak daha iyi olacak. Şu curve değil de table yapalım ki şuradan algılayabilirim. Evet. Şu anda encoder current counter value'sunu değerini görüyorsunuz. Saklanmış değerde 5'te. Ben şimdi buna bastığım zaman butona o değer saklanıyor. Evet. Mesela 37 butona basıyorum. 37 değeri saklanmış oluyor. Şöyle ilerleyelim bakalım. 255'ten bir taşırayım. Maksimum 255'e kadar gidiyor olması lazım. Evet, herhangi bir sorun yok. Bu değeri kaydedelim. Tabi basarken biraz dönüyor. Ondan dolayı da buraya kayıtta şöyle kaydedebiliriz. Şu an tamamen EEPROM'a kaydedilmiş değer. Bunu nasıl gösterebiliriz? Aslında şöyle bir reset atayım ben işlemcime. İşlemcime reset attım. En son kaydettiğim değer 255'ti. Bakalım o değer gelecek mi gerçekten? 255 değeri geliyor, görüyorsunuz. Mesela şöyle yapayım. 18 değerini kaydedeyim. Tekrar işlemcime bir reset atayım. İşlemcime reset attım. Tekrar çalıştırıyorum. 18 değeri orada kayıtlı EEPROM'da duruyor. Evet. Bu da böyle bir örnek oldu. EEPROM'la encoder'la beraber ikisinin birden kullanıldığı bir örnek yapmış olduk. Artık herhalde EEPROM konusunu burada, EEPROM ve Flash ile ilgili konuları burada bitirebiliriz. Bir sonraki videomuzda başka bir konuyla büyük ihtimalle görüşmek üzere.